2026'da tekrar görev başında. Bu işlemciye biraz fazla kaçtı. Çalıştığının farkında olacak mı acaba? Ucuza geldi, bakalım pahalıya patlayacak mı? Bu sistem planlı değil. Olay aslında dengeli olmaması. Daha doğrusu mantıkla değil, fırsatlarla toplanmış olması. Yakın zamanda kanalda da videosunu paylaştığım Ryzen 9 9950 X-Trade ve RTX 5080 gibi bileşenlerden oluşan render, oyun ve yayın amaçlı ana sistemimi toplamıştım. Ama bir yandan da fark ettim ki ucuza denk geldi diye aldığım parçalar birikmiş, kendiliğinden bir sistem ortaya çıkmış. Ben de bu sistemi neden ikinci yayın bilgisayarı olarak kullanmayayım ki dedim. Aslında ana sistemim hem oyun hem de yayın için gayet yeterli. Yüzlerce kişi tarafından izlenmiyorsanız yayın için çift bilgisayara ihtiyacınız yok. Ama bir yandan da böyle bir imkan varken çift bilgisayarla yayın yapma olayını da denemek istedim. Parçaların bir kısmı tanıdık. Bazıları ise YouTube Türkiye'de ilk. İşlemci Ryzen 5 3600. 2019 yılında çıkmış 7 yıllık bir işlemci. B450 anakartla birlikte kampanyadan çok uygun bir fiyata bulunca kıyıda dursun diyerek satın almıştım. Bugün için çok güçlü değil. Ancak hala iş gören bir işlemci. Anakart Asus ROG Strix B550F Gaming. Set olarak satın almış olduğum B450 anakart kargodan dolayı hasarlı bir şekilde gelince satıcı elindeki B550 anakartla değişim yaptı. Her ne kadar 3600 işlemcisi için bu anakart çok fazla olsa da sistemdeki yerini aldı. Ancak 3600 işlemcisine gidecek en dengeli anakart B450 olacaktır. Fiyat avantajı ya da ileride yükseltme gibi bir planınız yoksa 3600 işlemcisi için B550 almanıza gerek yok. Ekran kartı RTX 3060 12 GB. Evet, RTX 3060 ancak alıştığımız markalardan değil. Hatta YouTube Türkiye'de ilk. Paladin markasının Armor modeli. Geçen sene bir Çin alışveriş sitesinde 100 liraya bulunca satın alıp yakınlarım aracılığıyla getirtmiştim. Aslında elimde RTX 5060 da vardı. Ama bu sisteme 3060 daha mantıklı geldi. Bu bilgisayarla oyun oynanmayacağından dolayı darboğaz çok önemli değil. Ancak oyun için bir bilgisayar topluyorsanız parçalara dikkat etmenizde fayda var. Zira 3600 işlemcisi Full HD çözünürlükte RTX 3060 ile birlikte yer yer darboğaz yapacaktır. RAM ve SSD tarafında yıllar önceki bilgisayarlarımdan kalan parçalardan ilerledim. Samsung 970 EVO Plus 500 GB ve G.Skill 3600 MHz 16 GB doğal bellekler. Bilgisayar sadece yayın vereceğinden dolayı bunlar gayet yeterli olacaktır. Güç kaynağı tarafında ise Sharkun Rebel P15 850 Watt ATX 3.1 Cybernetics Gold kullandım. Normalde bu sisteme 650 Watt'lık bir güç kaynağı fazlasıyla yeterli. Ancak bu güç kaynağı geçen sene ilk çıktığında 650 Watt'lık PSU'larla aynı fiyattan satıldı. Ben de kaçırmadım. Ancak ileride sisteminizi yükseltme planınız yoksa ve benim gibi fiyat avantajına denk gelmediyseniz böyle bir sistem için 650 Watt'tan fazlasına para harcamanıza gerek yok. Soğutucu olarak Thermalright Frozen Warframe 360 RGB kullandım. Normalde 3600 işlemcisi için hafif işlerde kendi stok soğutucusu yeterli. Oyunlarda ise kaliteli bir hava soğutucu ya da 240 mm'lik bir sıvı soğutma fazlasıyla yeterli olacaktır. Ben bu soğutucuyu geçen sene kule tipi soğutucu fiyatına satın almıştım. Hazır elimde varken ve boyutları da bu sistem için seçmiş olduğum kasaya uyarken değerlendirmek istedim. Kasa olarak Deepcool CGB130 4F kullandım. Yine kanalda da incelemesini yaptığım bir ürün. Aslında bu kasaya şöyle güzel bir DDR5 sistem iyi giderdi. Ama RAM fiyatları malumumuz. Bu kasayı kampanyalı fiyatıyla bulunca kendiliğinden oluşan DDR4 sistemimle kullanmaya karar verdim. Gelin parçaları anlatmayı bırakalım ve sistem toplama kısmına geçelim.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away, as you fade away. Evet arkadaşlar, bu bir fırsat sistemi. Çok uygun fiyata denk gelmedikçe böyle bir sistem toplamanıza gerek yok. Her iki devir DDR5 devriyken. Sistem yayın için fazlasıyla yeterli. Ve ileride çift bilgisayarla yayın deneyimimi anlatan başka bir içerikte paylaşmak istiyorum. Peki sizler kampanya kovalayıp çok uygun fiyata böyle bir sistem kurmayı mı tercih edersiniz yoksa her şeyi dengeli mi seçersiniz? Yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, beni ücretsiz bir şekilde desteklemek için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.